Gidin onlara kullanın. Bak bak bak. Görün bak görün. Vicdanınız el veriyor mu? Akbelen Forest, Western Turkey. Local villagers and environmental activists try to stop the expansion of a coal mine. Just 3 months after strongman President Erdogan was re-elected, people flocked here from all over Turkey to try to save the remaining woodland. The protest is a symbol of a wider struggle to protect the environment in Turkey from companies which often enjoy close relations with the government. The coal mine giant Limak Holding is a typical example. President Erdogan dismissed the protest as marginal, opposed to the country's economic development. Despite the nationwide outcry, the forest clearing continues with the protection of the Turkish security forces. Vicdanları yok. Vicdanı olan bu emre uymaz. Üstündeki kıyafetleri biz alıyoruz onlara. Şimdi bu bizim orman hayatımız, orman oksijenimiz, orman nefesimiz, yaşam kaynağımız. Yazık, gölgede oturmasınlar bunlar. Biz gün gelecek, kervan dönecek, AKP halka hesap verecek. Bırakın bizi, tabiatımıza, doğamıza, tarihimize bırakın. Gidin artık elinizden. Bu kadar. Bu kadar. Başka bir şey demiyorum. Kaç zamandır yetişiyor bu ağaç. Geldim ağladım bu şey görünce kadar. Günah değil mi? Bir para için burada doğa kesilir. Kesilmez. 80'li yıllardan itibaren Türkiye hızla liberal politikalarla bir özelleştirme dönemi yaşadı. Ve sanayileşme adı altında, kalkınma adı altında doğanın, kaynaklarımızın bir mala dönüştüğü, metaya dönüştüğü bir sürece maruz bırakıldık. Sabahleyin saat 6'da orman kesmek istediler. Saat 5'te, 5.30'da. Biz bunu direndik. Direnişimize başladık. Çadırımıza kurduk. Bunlar diyor ki Yargıtay bizden yana karar verdi. Kömür, altta kömür olduğu sürece alabilir diyor. Biz burayı doğamızı vermek istemiyoruz. Çünkü bizim burası geçim kaynağımız burası. Şu anda çamlarımızı kaybettik ama yine de direneceğiz. Ben kanserden ölmek istemiyorum. Bu ağaçlar neden kesiliyor? Bu toprak bizim. Bu memleket bizim. Beni tutuklayın, öldürün. Hiç umurumda değil. İnsan gibi yaşamak istiyorum. Yaşasın Akdeniz. Benim bir torunum var, oğlan. Her jandarma gördüğümde bu çocuğu sonunda askere salarken benim elim ayağım titriyor. Düşman görüyorum anneciğim de. Düşman dost değil. Her yer Akbelen, her yer direniş. Her yer Akbelen, her yer direniş. Ayıp ya. Ayıp ya. Size ya ayıp ya. Vallahi billahi ayıp ya. Ayıp ya. Şerefsiz. Şerefsiz. Ya bize niye plastik mermi atıyorsunuz? Bizim elimizde taş yok, tüfek yok, sopa yok. Sadece gönüllerimizde doğa sevgisi var. Bu mudur sizin için silah?
İçişleri Bakanlığı'nın asıl görevi güvenliği sağlamak olması gerekirken burada doğası için, toprağı için, havası için, suyu için mücadele eden köylülerin karşısına kolluk güçlerini çıkardıklarını görüyoruz. Ordu şirketi korudu. Şirketin menfaati için halkını düşman belledi. Gözaltına almaya çalıştıkları bir arkadaşımın koluna girmiştim. Sonra beni aldılar aralarına. Zaten yere yatırır yatırmaz, yere yatırırken de işte yani tekmeyle, dizle, yumrukla vurmaya başladılar. İşte vatan haini dediler. Küfürler ettiler, sinkaflı küfürler ettiler ve yol boyunca işte vurmaya devam ettiler. İşte gözaltılarla, baskılarla, işkenceyle yıldırmaya çalışıyorlar. Ama hani onlar böyle üzerimize geldikçe, saldırdıkça bizim irademiz bileniyor. Ya bu şekilde bizim direniş irademizi kıramazlar. Yeryüzünün özgürlüğü için, hayvanların özgürlüğü için, vegan, ekolojik, sınıfsız, hiyerarşisiz bir dünya için direnmeye devam edeceğiz. Bizi böyle yıldıramazlar. The resistance in Agbalan continues. Though most of the trees have already been felled, protesters still hope to obstruct the mining of coal and save at least the soil where their forest stood. Thank you so much for watching the Real News Network, where we lift up the voices, stories, and struggles that you care about most. And we need your help to keep doing this work, so please tap your screen now, subscribe, and donate to the Real News Network. Solidarity forever.